Dostlar selamünaleyküm. Pakistan'da İran'la ABD arasındaki müzakere masası dağıldı ve bugün bu konuyu değerlendiriyoruz. Yeniden savaş mı başlıyor? Müzakereler neden sonuçsuz kaldı? En önemlisi de bundan sonra ne olacak? Hızlıca bu sorulara cevaplayalım. Bu müzakerede yaşananları anlayabilmek ve bundan sonrasını kafamızda daha da netleştirebilmek için aslında başlarken bir soruyu cevaplamamız gerekiyor. Müzakerelere gelinen bu süreçte savaşın galibi kim? Yani İran mı kazandı, ABD mi? Genellikle Türkiye'de İran'ın zafer kazandığına dair bir izlenim var. Bu da elbette medya etkisinden kaynaklanıyor. Türk medyası genel olarak ABD karşıtı bir noktada konumlandığı için İran'ın her saldırısı abartılı şekilde verildi. ABD İran karşısında aciz gösterildi. Ben bugüne kadar sahadaki gerçek neyse onu anlattım. Bugün de değerlendirmeyi bu şekilde yapmaya devam edelim. Yani eldeki verilere bakalım. Bu şekilde savaşın kazananının kim olduğunu anlamak çok daha kolay olacaktır. İran 28 Şubat günü yani savaşın ilk gününde dekapitasyon saldırılarına maruz kaldı. Yani başsız bırakma. Bu saldırıların tamamında da çok ciddi bedeller ödedi. Dini liderin öldürülmesi Türkiye'deki sistemle anlatabileceğim bir şey değil. Çünkü dini lider kavramının bizim devlette bir karşılığı yok. Cumhurbaşkanının da üstünde bir makamdan bahsediyoruz onlar için. Böyle bir ismi kaybettiler. Genelkurmay başkanları, bakanlar, en az dini lider kadar önemli olan İran'ın en önemli müzakerecisi Ali Larijani, istihbarat yetkilileri gibi bir sürü üst düzey isim nokta atışı saldırılarda ABD tarafından öldürüldü. Ardından ABD, İran'ın balistik füze rampalarının %70, %80'ini imha etti. İran donanmasına ait irili ufaklı 150'den fazla unsuru vurdular. Şu anda İran'ın donanma namına bir varlığı kalmadı. 3000'e yakın sivilin öldüğü biliniyor. Bunun yanında her ne kadar İran tarafından askeri kayıplar pek açıklanmasa da 6000'den fazla askeri personelin öldüğü değerlendiriliyor. İran'ın her yerinde, en derinliklerinde bile askeri hedefler ABD ve İsrail'in hava saldırılarında imha edildi. Yani bu savaşın kazananı ABD diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Her ne kadar esas bedeli ödeyen taraf İran olsa da şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu savaşta İran'la ABD arasında askeri güç anlamında devasa bir uçurum var. Askeri anlamda dünyanın en büyük envanterine sahip olan ülkeden bahsediyoruz sonuçta. O yüzden değerlendirme yaparken bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. ABD savaşın başında rejimi değiştireceğim dedi. Değiştirebildi mi? Hayır. Hürmüz'ü açacağım dedi. Açabildi mi? Hayır. İran'ı tek bir füze atamayacak hale getireceğim dedi. Getirebildi mi? O da hayır. Yani ABD tarafı da her ne kadar savaşta baskın güç olsa da amaçlarının hiçbirine ulaşamadı. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman diyebiliriz ki ABD tarafı da kazanamadı. Hatta bu başarısızlıkları ABD'nin gücüyle yan yana koyduğumuzda İran'ın kazanan taraf olmaya daha yakın olduğunu bile söyleyebiliriz. Yani özetle bu savaşı kim kazandı sorusunun aslında bir cevabı yok. Bu savaşın bir kazananı yok. Zaten o yüzden bugünkü müzakerelerin bu şekilde sonlanması, masanın dağılması çok normal bir durum. Bir müzakerenin tek bir oturumda bitirilebilmesi için bir tarafın mutlak zafer elde etmesi gerekiyor ki istediklerini karşı tarafa kabul ettirebilsin, dikte edebilsin. Bu savaşta zaten müzakerenin tek oturumda sonuçlanması gibi bir beklenti yoktu. Sadece biraz sert dağılmış oldu. Yani pek ılımlı söylemlerle bırakılmadı masa. Evet, İran tarafı daha ılımlı mesajlar verdi. Zaten tek oturumda müzakerelerin başarıya ulaşmasını beklemiyorduk filan dediler. Ama ABD tarafı anlaşma yok. Olabilecek en iyi metni bıraktık İranlılara ve ABD'ye dönüyoruz. Bundan sonrasını kendileri bilirler diyerek çok sert ve net konuştu. Ama tabii ki bu masanın dağıldığı anlamına da gelmiyor. Çünkü teknik heyet hala Pakistan'da. Yani görüşmeler devam edecek. Sadece üst düzey isimler çekilmiş oldu. Tekrar gelecekler mi? Evet, tekrar gelecekler. Mecburlar buna. Peki bu noktada ikinci soruyu sormak gerekiyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde masa neden dağıldı? Yani hangi konularda anlaşamadılar? Ve daha da önemlisi bundan sonra o konularda orta bir noktada buluşma şansları var mı? Masanın dağılmasının esasında 4 büyük nedeni var. Buna çözülemeyen 4 düğüm de diyebiliriz. Çünkü çözümü çok zor. Birincisi nükleer meselesi. Bu müzakerelerin belki de en aşılmaz engeli İran'ın nükleer programı. ABD tarafı İran'ın nükleerle ilgili çalışmalarına kesinlikle göz yummayacağını söylüyor. Yani sağlık sektöründe kullanmak üzere nükleer çalışma yapıyorum gibi açıklamaları da kabul etmiyorlar. İstedikleri şey şu: İran bütün nükleer tesislerin tamamını sökecek ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde ülke dışına çıkaracak. İran tarafı da haliyle bu talepleri onur kırıcı ve yasa dışı olarak görüyor. Bunun bir egemenlik meselesi olduğunu düşünüyorlar. Bu başlıkta İran haklı mı derseniz evet, İran haklı. ABD sadece dünyada baskın güç olmasının avantajını kullanıyor şu anda. Yoksa meseleye adil baktığınız zaman ABD'de nükleer silah varsa İran'da da olabilir. ABD hayır sende olamaz diyemez. Ama İran tabii ki doğrudan ben nükleer silah geliştireceğim demiyor. ABD'nin bu talebi İran'ın bilimsel kapasitesini yok
yok etme amacı taşıyor. Biz zaten nükleer silah geliştirmeyeceğiz diye açıklama yapıyorlar. Bu şartlar altında da bu başlıkta bir orta noktanın bulunması neredeyse imkansız. Peki ne olur derseniz muhtemelen bu konu çözülemeyen başlıklardan biri olarak kalacak ama müzakereler uzun da sürse tamamlanacaktır. İkincisi ise Hürmüz Boğazı meselesi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ABD'yi dize getirdi. Yani bölge ülkelerini vurarak filan değil. Dünya ekonomisinin boğazını sıktılar bu şekilde. Haliyle ABD müzakereye oturmak zorunda kaldı. Onlar da bunun farkında oldukları için bunu masada en önemli koz olarak kullanıyorlar ve burada bir geçiş ücreti kavgası var. İran diyor ki ben burayı açarım ama her geçen gemiden 2 milyon dolara kadar ücret alırım. Aslında bu ortada buluşabilecekleri bir konu. Çünkü İran tarafı bugüne kadar 150 milyar dolardan fazla zarar gördüğünü ve bu zararın ABD tarafından karşılanması gerektiğini söylüyor. Yani tazminat talep ediyor. ABD doğrudan tazminat vermez. O savaşta yenilgiyi kabul etmek demektir. Ama İran'ın Hürmüz'deki bu ücret talebi aslında biraz da dolaylı bir tazminat yöntemi. ABD en azından belli bir süreliğine bu ücretin alınmasını kabul edebilir. Şu an uluslararası deniz hukukunun açık bir ihlali olarak görseler de belli bir süreliğine bunu kabul etmek zorunda kalacaklardır diye düşünüyorum. Yani İran kısmen de olsa burada istediğini alır. Üçüncü çözülemeyen düğüm savaş tazminatları ve dondurulmuş varlıklar meselesi. Ama dediğim gibi savaş tazminatı meselesini İran az önce söylediğim gibi Hürmüz'den ücretli geçişle çözebilir. Dondurulmuş İran varlıkları meselesinin ne olacağıysa belli değil. Şu an İran'ın Katar'da dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığı var ve dün İran ABD tarafının bu 6 milyar doların İran'a aktarılmasını kabul ettiğini açıkladı. Ama ABD bunu hemen yalanladı. Yani böyle bir şey biz kabul etmedik. Kabul de etmeyeceğiz dediler. Ama bu 4 düğüm içerisinde en kolay çözülebilecek ikinci düğüm bu. Sonuçta İran'ın kendi parası. ABD bu konuda geri adım atmaktan siyasi anlamda bir şey kaybetmez. En kolay çözülebilecek düğüm ise Lübnan meselesi. Müzakerelerle İsrail Lübnan saldırılarını durdurur demiyorum. O düşük bir ihtimal. İsrail ABD'nin isteğine göre hareket etmez. Ama şöyle de bir gerçek var ki İran Hürmüz Boğazı'nda istediğini almak ya da nükleer konusunda istediğini almak için Lübnan ortada bırakır. Gözünün yaşına bile bakmaz. O yüzden muhtemelen bu başlık kolay çözülecek düğüm olarak görülebilir. İşte bu 4 başlıktan dolayı müzakereler durdu. Elbette devam edecektir ama bir süre teknik heyetler seviyesinde sürer. Peki son bir soru. Pakistan'da ABD ile İran arasında 21 saat süren müzakere masası dağıldı. Bundan sonra ne olacak? Yani İran'la ABD arasındaki savaş kaldığı yerden devam mı edecek? Müzakere masasının dağılmasından sonra önümüzde 3 tane seçenek var. Ama o 3 seçeneğe geçmeden önce şunu kısaca cevaplamakta fayda var. Bu iki devlet tekrar masaya oturur mu? Aslında müzakere masası liderler seviyesinde yani baş müzakereciler seviyesinde dağıldı. Teknik heyetler hala Pakistan'da olduğu için müzakerelere devam edilecektir. Ama bu kadar karmaşık dengelerin olduğu bir savaşta müzakerelerin bir anda tek bir oturumda tamamlanması zaten beklenen bir şey değildi. O yüzden bu bir ara olarak görülebilir ve taraflar tekrar masaya oturacaklardır. Zaten önümüzde 14 günlük bir ateşkes var. Bu süreçte 3 muhtemel senaryo öne çıkıyor. Birincisi sınırlı bir tırmanma. Taraflar doğrudan çatışmadan kaçınırlar ama deniz alanında ve vekalet güçler üzerinden birbirlerini test etmeye devam ederler. Ya da Hürmüz'deki mayın temizleme faaliyetleri küçük çaplı çatışmalara sebep olur. Ama çatışmalar hiçbir şekilde büyümez. Bu sınırlı bir çatışma senaryosu. İkincisi ise yeniden başlayan hava harekatları. Trump, İran'ın stratejik tesislerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatabilir. Bu da müzakerelerden dolayı duran savaşı yeniden yükseltir mi derseniz zannetmiyorum. Bir iki göstermelik saldırı yapılabilir ama çok ileri gideceğini düşünmüyorum. Üçüncüsü de zımni uzlaşı olarak değerlendirebileceğimiz senaryo. Yani açık masa, gizli anlaşma. Taraflar resmi bir anlaşmaya imza atmadan zor başlıkları kendi aralarında sessizce halledebilirler. Mesela İran iyi niyet göstergesi diye açıklayıp Hürmüz'ü kısmen açabilir. Karşılığında da bazı dondurulmuş varlıklar sessiz sedasız serbest bırakılır. Bu tam bir çözüm olmaz ama kalıcı barış gelene kadar zaman kazanma stratejisi olarak görülebilir. Tabii şunu da unutmamak lazım ki bahsettiğimiz savaşın taraflarından biri Trump. Yani ne yapacağını öngörmek gerçekten imkansız. Muhtemelen yarın ne yapacağını kendi de bilmiyor. Bir planı yok. Anlık kararlar veriyor. O yüzden bundan sonra ne olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz diyebiliriz sadece. Allah'a emanet olun.